Öyle Masal YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle tüm dünyada çok sevilen bir ürünü Labubu'yu örüyor olacağız. Labubu'dan ilham alarak örmüş olduğum, kızımla ismini de Labubiş olarak koyduğumuz minimal bir anahtarlık örüyoruz birlikte. Çok keyifli bir çalışma oldu benim için. Sonuçta memnun edici oldu. Şöyle bir anahtarlık çalışmış olacağız. Labubu severleri de tatmin edeceğini düşünüyorum. Zira bizim evde pek sevildi diyebilirim. Şöyle elleri oynuyor. Tam dikiş yapmayacağız. Nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Kulak çalışacağız. Kafa çalışacağız. Ayrıca bir şapka örmüş olacağız. İçerisine kafayı yerleştiriyor olacağız. Şöyle tırnak detayları çalışacağız. Diş detayları, yüz işleme detayları yapacağız. Kulak içlerinde kullandığım tekniği size gösteriyor olacağım. Ölçülerini de vermiş olayım bu arada. İnce kalınlıkta bir amigurumiye uygun iple ördüm. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Tabi boyutlarında farklılık olur. Şöyle yaklaşık 10 santimlik bir ürün oluyor. Geniş yerinden de yaklaşık 6 santim diyebiliriz. Şöyle mavi tonlarda bir renk iple ördüm. Bugün sizlerle öreceğimiz de yavru ağzı tonunda bir ürün olacak. Şöyle ipimi göstermiş olayım. Birazdan da malzemeleri zaten size tanıtıyor olacağım. Malzemelerine de bir bakalım. Malzemelere geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Katıl butonundan da üye olarak kanal ayrıcalıklarımdan faydalanabilirsiniz. Hadi gelin malzemeleri görelim. Evet, kullanmış olduğum ince kalınlıktaki ipleri şöyle göstereyim. Ören arkadaşlarım zaten tanıyacaklardır. Pamuklu bir ip içeriği. Bu ip için 2 milim tığ kullanıyorum. Makasım var. Şöyle minik etamini iğnem var. Az miktarda da beyaz ve siyah ipler kullanacağız. Bunlar naylon içerikli ipler. Şöyle tek katını kullanarak örebiliriz. İşleme yapabiliriz. İpler çok az miktarda kullanıyorsunuz zaten arkadaşlar. O yüzden bir ölçü vermeyeceğim. Elinizde arta kalan renkli iplerle de değerlendirebilirsiniz belki. Video ile ilgili yorumlara fikirlerinizi, sorularınız varsa sorularınızı bırakabilirsiniz. Görür görmez hemen dönüş yapıyorum. Ayrıca bu ürün için kadife içerikli bir iple de çalışmayı planlıyorum. Ne dersiniz? Siz de görmek isterseniz bu kadife içerikli videoyu yorumlardan yazın ki talep sırasına göre ben de çekimlerimi yapabileyim. Sizler için öreyim. Şimdi hazırsak hadi gelin örmeye başlayalım. Şimdi kafayla örmeye başlıyorum. Şöyle parmağımda doluyorum. Çaprazı görüyorum. Sihirli halka yapacağız. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Bir kilitleme yapıyorum ve sihirli halkamın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne dolduruyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Çekiyorum, kapatıyorum. İlk sık iğnemin içerisinden tığımı göndereceğim şimdi. Evet. İlk sık iğneyi almak biraz zor olabiliyor kimi zaman. Şimdi bir tane yaptık. Aynı sık iğnenin içerisinden bir tane daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oldum. Bir sonrakinden devam ediyorum. Buraya da bir sık iğne, aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şu ipi içinden yürütüyorum ben. Bir sonrakine geçiyorum şimdi. İpi de içinden yürütelim bir miktar. Üçüncü sık iğnemin içerisine de 2 tane sık iğne yaptım. Bu sıra boyunca bakın ilklerini yaptıktan sonra diğerleri daha rahat oluyor. Her ilmeğe 2 tane sık iğne örüyorum. Kontrol için geriye doğru sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. İlk sık iğnemi örüyorum.
bir tane ördüm. Bir sonrakine 2 tane örüyorum. Bir ördüm, bir arttırdım. Burada bir ilmek belirleyici yapalım. Ben genelde farklı renkte ip kullanarak belirleyici yapıyorum kendime. Şöyle sarı renkli bir ip geçirelim. Bir örmüş, bir arttırmıştık. Şimdi yanındakinden devam ediyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bir sonrakine bir örüyorum, bir sonrakine bir tane arttırma yapıyorum. Bir sonrakine bir örüyorum, bir sonrakine 2 tane örerek bir arttırma yapıyorum. Sıra boyunca bir ör, bir arttır, tekrar ediyoruz. 6 sık iğne ile başladığım için 6 arttırma olmuş olacak. Ve tamamladım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Şu ipimi şöyle atacağım ama altındaki ilmeği kaçırmamam lazım. Şöyle alıyorum ipi. Bir örüyorum. Yanındakine bir örüyorum. 2 tane ördüm. Bir tane arttırıyorum şimdi. Bir, 2 tane tek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir, 2 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir önceki sırada bir örmüş, bir arttırmıştık. Şimdi 2 örüp bir arttırıyoruz. Dolayısıyla arttırmalar arttırmaların üzerine denk gelecek. Yine bu işlemi de 6 defa tekrar etmiş olacağım. 6 tane arttırma yapmış olacağız. Bakın arttırmanın üzerinde 1, 2 örüyorum. Son arttırmamı yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane oldu. Şöyle ilmek belirleyici ipimi önüme alacağım. Altındakini kaçırmıyorum. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Düzeltiyorum. 3 tane öreceğiz. Dördüncü de arttıracağız. 1, 2, 3 tane örüyorum. Dördüncü de arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Dördüncü de arttırıyorum. 1, 2, 3 ör. Dördüncü de arttır. Hemen hızlıca tamamlayalım başa kadar. Evet, dördüncü de arttırdık. Şimdi bir üst sıradayım. İlmek belirleyici ipimi arkaya aldım. Bu sırada da 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Beşinci de arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ör. Bir tane arttır. Şimdi sıranın sonuna kadar tamamlayalım aynı şekilde. Evet, tamamladık. Bakalım sayımıza hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane sık iğnemiz var. Şimdi arttırma yapmıyoruz artık. Düz bir şekilde devam edeceğiz. Yani her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam edeceğiz. Kaç sıra? Toplamda 7 sıra boyunca sayımızı bozmadan örüyoruz. Hızlıca örelim. Ardından hangi sayılarla devam edeceğimizi anlatıyor olacağım.
Tamamladım, geldim. Şimdi ipimi şöyle öne alacağım. Tekrar çünkü saymamız gerekecek. 7 sıra sonrasında 1, 2, 3, 4 sık iğne örüyorum. Şöyle önlerdeki ilmeklerden alarak bir tane azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Önlerdeki ilmeklerden alarak bir tane azaltma yapıyorum. Hemen bir sonrakine 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Bir sonraki 2 ilmeği beraber alıyorum, önlerinden azaltıyorum. Toplamda 6 defa sıra boyunca bu azaltma işlemini yapıyor olacağız. Dolayısıyla sayımızı da 6 tane aşağı indirmiş olacağız. Azaltmış olacağız. Ve artık kafayı küçültüyoruz. Düz ördüğümüz sıra bizim için yeterli olacak yükseltmede. Buraya 100 bölümünü işleyeceğiz zaten. Hemen sonuncusunu da yapalım. 4 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Şu ilmeği alacağım. Şöyle ipimi arkaya atayım. 1, 2, 3 tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. 1, 2, 3 tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Bakın şöyle elimde kafayı çevire çevire örüyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Şöyle ipimi biraz açacağım. 1, 2, 3 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Yine arttırmalarda olduğu gibi azaltmalarda birbirinin üzerine denk geliyor. Zaten ayrı bir parça örüp kafayı içerisine koyacağımız için arttırma eksiltmelerin görünüyor olması sorun olmayacak. Aksi takdirde birbirinin üzerine denk gelmemesi için farklı tekniğimiz var. Onu da diğer videolarımda gösteriyorum. Ekleyeyim hatta teknik videoları, görmek isterseniz bakabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamaları eklerim. Şu ipimi şöyle alıyorum. Şimdi bir sıra daha azaltalım. 1, 2 örüyorum bu kez. Bir azaltıyorum. 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. İsterseniz siz şimdiden elyaf dolumuna başlayıp doldurabilirsiniz. 1, 2 örüyorum. Ben şu anda göz işlemi yapacağımız için, göz takmayacağımız için biraz daha küçültüyorum. Elimde kıvırarak örmek istedim. Bir, iki örüyorum. İsterseniz siz gözle kullanabilirsiniz. Kilitli güvenli gözle kullanabilirsiniz. Bir tane göz kullanıp diğerini işleyebilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza, hayal gücünüze bağlı. Biz bu videoda sadece işleme yapacağız. Biraz aldım. Şimdi şöyle bir tane örüyorum ki ipim kaymasın. Son azaltmaya denk geldiği için kaymasın diye. Şöyle yuvarlağı bir açıyorum elimle. Şimdi elyaf alıyorum bir miktar. Şöyle parmaklarımın yardımıyla yerleştirebilirim. Tabii fazla olacak bu elyaf. Şöyle alıyorum fazlalığını. Şöyle boşlukları kontrol ederek yerleştiriyorum. Özenle her tarafının dolduğuna emin olalım. Evet, bu kadarı kafi olacak. İhtiyaç duyarsak kapamadan tekrar koyarız.
Şimdi bir tane sık iğne zaten örmüştüm. Hemen bir azaltma yapıyorum o yüzden. Parmağımı da koyuyorum ki elyaf tığ arasına girmesin. Tığ ile ipin arasına. Bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Elimde çevirerek elyafı ve ipi kontrol ederek örüyorum. Bir örüyorum, bir azaltıyorum. Sıra boyunca yine 6 kez yapacağız aynı işlemi. Bakın. Elyaf geliyor eğer tutmazsak. Şimdi tamamladık. Kafayı tamamen kapatacağız. O yüzden şimdi bu sıra boyunca da 6 defa azaltma yapacağım. 1, yine ön ilmekleri alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sonuncuyu ben şöyle tığımdakinden geçiriyorum. Şöyle hafif uzun keseceğim. Dikiş yapmayacağım şimdi bu ipimle. Ama iğneme geçiriyorum ve toparlayacağız ilmekleri. Pürüzsüz kapama nasıl yapılıyor onu da görmüş olalım. Şöyle ipim dağıldı. Şöyle ikiye katlayacağım. Bu şekilde geçireceğim. Şimdi içeriden dışarı da yapıyorum bazen. Bazen dışarıdan içeriye de yapıyorum. Şöyle yapalım. Bakın şurada kalan ilmeklerin tek tellerini alarak hepsinden şimdi geçireceğim. Atlamayın ilmekleri. Şimdi tamamdan geçirdik. Çekiyorum, sıkıştırıyorum. Şöyle hemen dibinden bir yerden geçirip uzak bir yerden çekiyorum. Şöyle de parmağınızla düzeltin. Sonra şu ilmeği kontrol edin. Hemen onun üzerinden şekli bozulmasın yani ilmeklerin. Mesela şuradan çıkalım. Çok sıkmayın. Bakın şu ipi takip ederek tekrar girin. Birkaç yerden bunu yaptıktan sonra zaten kesebilirsiniz. Şunu yapalım. Şöyle uzak bir yerden çıkalım ve bitirelim. Şöyle içine çekersek tamamlamış oluruz. Şimdi kafayı bitirmiş olduk. Şapka kısmıyla devam edelim. Şimdi evet, şapka kısmıyla devam edelim. Yine sihirli halkayla başlıyoruz. Aynı mantıkta öreceğiz. Kilitledim ipimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sihirli halkayla başlıyorum. Kafada örerken 4 ör 1 arttıra kadar devam etmiştik. Şapkada örerken 5 ör 1 arttıra kadar devam edeceğiz. Aynı şekilde öreceğimiz için ben hızlıca tamamlıyor olacağım. Ardından son sırayı nasıl gideceğiz? Kenar tekniğinde ne uygulayacağız? Hangi yöntemi uygulayacağız? Onları göreceğiz. Ben şimdi hemen tamamlıyorum. Ardından devam edelim. Evet, şimdi aynı mantıkla ördüm. 5 ör 1 arttıra kadar devam ettim. Üzerine 6 sıra arttırma eksiltme yapmadan örmüş oldum. Şimdi bu sırada kenar sırasına geçmeden önce bir azaltma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane örüyorum. Ön ilmeklerden alarak azaltıyorum bir tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane örüyorum. Ön ilmeklerden alıyorum, bir tane azaltıyorum. Bu sırayı beraber yapalım. 3, 4, 5 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum.
Sıra boyunca aynı işlemi 6 defa yapmış olacağız. 3, 4, 5. Ör, bir tane azalt. 1, 2, 3, 4, 5 ör. Bir tane azalt. Son kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 ör, bir tane azalt. Şimdi son sıradayım. Şöyle bir tane sık iğne yapalım ve örgümü ben sağdan sola doğru örüyorum. Şimdi soldan sağa doğru geriye öreceğim. Tığımdaki ilmeğim var. Tığımdaki ilmeğimi çıkartmıyorum. Bir geriye dönüyorum ve ilmeği alıp bir tane sık iğne yapıyorum. Geriye batıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Ters sık iğne diyoruz. Buna bilmeyen arkadaşlar için ismini de söylemiş olayım. Tekniğin farklı çeşitleri var. Kanalımda da ters sık iğne ile ilgili farklı teknikleri gösterdiğim bir videom var. Onu da ben açıklamaya ekleyeyim. Farklı örgülerinizde de kullanabileceğiniz güzel teknikler öneririm uygulamanızı, bilmiyorsanız öğrenmenizi. Şimdi bütün sıra boyunca ters sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Çok güzel duruyor. Kapşon detayı gibi hoş da duracak. Bunu sıra sonuna kadar ben tamamlayacağım. İpimi uzun keseceğim dikiş için ve ardından kulaklarla devam ediyor olacağız. Şimdi tamamladım. İpimi de şöyle uzun kestim. Şu şekilde kullanıyor olacağız. Kulaklarla devam edelim. Kulağın dış kısmı için yine aynı renkte ipimi alıyorum. Bu kez zincirle başlayacağız. Şöyle bir kilitleme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İkinciden dönüyorum. Başlıyorum. 1, 2. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine bir sık iğne, bir sonrakine bir sık iğne örüyorum. Kalan zincire 3 defa batacağım. 1, 2 ve 3. Karşılığından devam ediyorum. Şuradan alalım. 1, 2 tane örüyorum ve şu battığımız ilk başladığımız yere de yine bir tane sık iğne örüyorum. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Şöyle tığımı içeriye alayım. Evet. Aynı yere 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir sonrakinden devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir sonraki ilmekte yine aynı yere 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir sonrakinden devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde tamamladık. Şimdi son sırayı ilmek kaydırma ile devam edeceğim. Alıyorum, tığımın içindekinden geçiriyorum. Alıyorum, tığımın içindekinden geçiriyorum. İlmek boylarınızı burada bir ayarlayın. Çok sıkarsanız çok yuvarlanır. Yuvarlanmasın. Düz bir parça olsun. Buna göre ayarlıyorum. Şöyle elinizde düzeltin. Bütün hepsine ilmek kaydırma yaparak dönüyorum. Şöyle hızlıca başa doğru ilerleyeyim. İpimin tek teli kaldı. Evet, sonuncusunu da yaptım. Şimdi şöyle ipimizi uzun keselim. Dikiş yapacağız bunu çünkü. Şöyle ipim kaçmış. Onu hemen alıyorum tekrar. Şöyle yapalım. İlmeği çıkartalım. Arkaya geçirelim. Bir sonrakinden geliyorum. İlmeğimi alıyorum. Arkaya çekiyorum.
Arkada şöyle ipin ucunu ilmeğin içinden geçirip sabitliyorum. Bakın bitti. Şimdi bundan bir tane daha öreceğiz. Öncelikle kulak içini yapalım. Ten rengi ipimi alıyorum. Kilitliyorum ipimi, yine zincirle çalışıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. İkinciden başlayarak sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine ikinci, bir sonrakine üçüncü, bir sonrakine dördüncü sık iğne. Bu kadar. Kulak içi bu kadar. Şöyle bir tane zincir çekin. Şöyle kessek yeterli. Bakın şöyle. Bunu ne yapacağım? Onu göstereyim size. Şimdi kulağın şurayı alta getirelim, dikiş için kullanırız. Şöyle tam ortasına bunu buradan ben yapıştıracağım. Tekstil yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Sıcak silikon da kullanabilirsiniz. Böyle tam ortasından belirledikten sonra tutuyorum. Şu ilmek kaydırma yaptığımız yerin dibinden geleceğim. Şimdi şöyle ortadan gelsem daha iyi. Bir tanesini buradan çekiyorum. Bir tanesini de yanındakinden araya çekiyorum. Bakın. Bunları da kafanın içerisine çekip yok edeceğiz. Bu şekilde kulak dikişimizi yapacağız. Şimdi bunlardan birer tane daha örüyorum. Ardından kol yapımıyla devam edeceğiz. Kol yapımı için yavru ağzı ipimi alıyorum. Şöyle bir sihirli halka yapacağım. Sihirli halkanın içerisine sık iğnelerimi dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 çekiyorum, kapatıyorum. Halkamı sıkıştırıyorum. Şöyle. Şimdi ilk sık iğneden başlayacağım. Şöyle ipimi yine arada yürütüyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İkinci. Bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü. Her birine bir tane batıyoruz. Örerken şöyle kıvırın mutlaka. İnce iple örüyorsanız eğer kıvrılınca çevirmesi çok zor olur. Dördüncü. Beşinci. 6 tane vardı. 6 tane sık iğnemi örüyorum. Şöyle ipi bu tarafa alalım. Bize yol göstersin. Çünkü 6 sıra boyunca 6 sık iğneden öreceğiz ve kolumuzu uzatacağız. Şimdi ben hızlıca örüyorum. Ördüm. Toplamda 2, 4, 6 sıra oldu. Şöyle sonuncusunu bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Uzun kesiyorum çünkü dikiş yapacağım. Bu ipi de içeriden çekelim ve keselim. Şöyle bir alt sıradan alıyorum. Şöyle kessem yeterli. İçeride kalsın. Şimdi kolun bir tanesini bitirdik. El yapımını da görelim. Eli nasıl içeriye çekeceğiz, nasıl bir hareketli form vereceğiz onu göstereceğim. Ten rengi ipimi alıyorum. Bir kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak 1, 2 defa ilmek kaydırma yapıyorum. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İkinci zincirden ilmek alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Diğer zincirden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Bakın ikinci parmağı yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 3 parmak yaptık. 1, 2, 3 zincir. Dördüncü parmağı da yapıyoruz. Son çalışma tamamlamış olduk. Bakın. Şimdi ilmek çıkartacağız. Bir tane ilmeğim var. Her parmaktan şöyle boşluklardan ilmek alıyorum. Tığımda bekletiyorum. Alıyorum, tığımda bekletiyorum. Alıyorum, tığımda bekletiyorum. Bakın şu şekilde oldu.
Şimdi ipimi alıyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Ve bir tane şöyle zincir çekiyorum. Tamamlamış olduk. Şimdi ipimi şöyle birazcık uzun keseyim. Düğüm atacağım. O yüzden lazım olacak. Nasıl yapacağız onu da hemen görelim. Şimdi bu iplerin ucunu böyle tutuyorum. Şu eli kolun ucuna takacağız. Şimdi tığımla koldan başlangıç noktasına sihirli halkayı yaptığımız yere doğru geliyorum. Tığımın kancasıyla bu ipleri alıp içeri geçiriyorum. Şöyle tek tek yapsak belki daha kolay olur. Diğerini de yine aynı yerde alıyorum. Geçiriyorum. Bakın bu şekilde geçirmiş olduk. Şöyle uçlarını tutuyorum. Şöyle nerede konumlandıracaksınız? Mesela sihirli halkada ikinci sıraya geçtiğimiz yer daha bombeli. Onu şöyle arkasına doğru koyuyorum. Burası avuç içi, örgünün düz yüzü bu tarafa gelsin istiyorum. Örgünün ters yüzü de bu bombeli yere gelsin istiyorum. Şöyle görünüyor diye düşünüyorum. Şimdi bunları böyle iyice sıkıştırdıktan sonra şuradan herhangi birinden örgünün içe bakan ilmeğinden bir tanesini geçiriyorum. Ve bu ipin uçlarını düğümlüyorum. Yapacağımız işlem sadece bu. Hadi bir tane daha atalım. Tamam. Dikiş yaparken de koldaki dış ilmekleri kullanacağız zaten. Şöyle bu ipleri de içeriye çekebiliriz. Kollarda dolum yapmayacağız zaten. Bunlar içeride kalabilirler. Şöyle alayım onun uçlarını da. Elyaf cımbızım yanımda değil. Şöyle makasın ucuyla hemen içeriye ittiriyorum. Tabii şurada ipim görünmüş. Onu hemen alıyorum. Tamam. Bakın. Bu şekilde kolu tamamlamış olduk ve dönen bir el elde etmiş olduk. Çocukların hoşuna gidiyor bu şekilde hareketli parçalar. Şimdi ben aynısından bir tane daha öreceğim ve bacaklarla devam ediyoruz. Yavru ağzı rengi ipimi alıyorum. Yine sihirli halkayla başlıyoruz. 2 tane bacak öreceğiz. İlkini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz sıkıştırıyorum. Ve 6 tane sık iğne yapıyoruz. Çekiyorum, kapatıyorum sihirli halkamı. Şimdi ilk sık iğnemin içinden 1, 2 tane yaparak başlıyorum. Bir sonrakine bir tane örüyorum. Bir sonrakine aynı yere 2 tane sık iğne örüyorum. Yanındakine bir tane örüyorum. Sıra boyunca bir öreceğiz, bir artıracağız, bir öreceğiz. Toplam sayımızı 9'a çıkartacağız. Şimdi bunu da bir artıralım, bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tamamladık. Şimdi ilk sık iğneden yine arttırmayla başlıyorum. Bir tane arttırıyorum. 1, 2 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum bir sonrakinde. 1, 2 sık iğne örüyorum. Bir tane daha arttırıyorum. 1 ve 2 sık iğne örüyorum. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplamda 12 sık iğneye ulaştık. Şimdi 1, şöyle sayarak gidelim. 2, 3, şöyle ipimi biraz çekeceğim. 4, 5, 6, hepsine bir tane batıyorum. 7, şöyle elimle kıvırıyorum, düzeltiyorum. 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bir tane artırma eksiltme yapmadan tamamladık sıramızı. 2 sıra daha öreceğiz.
2 sıra daha ördükten sonra bacağımızı tamamlamış olacağız. İkinci bacağı da aynı şekilde öreceğim. Bunda ipi koparacağım ama ikinci bacakta ipi kopartmayacağım ve gövde için devam edeceğiz. Ben hemen bunları örüp geliyorum. Evet, her iki bacağı da tamamlamış oldum. Bakın bunu tamamladım. Şöyle bıraktım son sık iğneden sonra. Aynı şekilde diğerini de ördüm. Şimdi bacakları birleştiriyorum. Tığımda ilmeğim var. Şu bizim son çalıştığımız ilmek. Bir sonrakinden başlıyorum örmeye. Şu ucu bu araya da sıkıştırarak devam edebilirsiniz. Bir, her birine bir tane batacağım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir tanesini tamamladık. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Şu çalıştığımın yanındakinden 1, 2, bakın etrafından dönüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burası bizim başlangıç noktamız olacak. Şimdi bir sıra birleştirerek toplamda 24 sık iğne örmüş olduk. Hemen şuradaki ilmek belirleyicimizi alalım. Kapıda kullandığımızı burada kullanalım. 2, 4, 6, 7. sıradayız. Şimdi 8, 9, 10, 11. sıra olmak üzere toplamda 4 sıra daha aynı şekilde öreceğiz. Yani 24 sık iğne olarak ve ardından azaltmalarla devam edeceğiz. Onları göstereceğim size. Şimdi bunu tamamlayalım ve devam edelim. Evet, 11. sırayı da yaptıktan sonra şimdi azaltmalarla devam edelim. Şöyle ilmek belirleyici ipimi arkaya koyayım. Buradaki ilmeği kaçırmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi yana denk geldim. İlmeklerimin önünden alarak bir tane azaltma yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonrakinden ipimi açacağım biraz. 1 ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle 8, 9 ve 10. Şöyle yan tarafından tekrar bir azaltma yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki ilmekten 1, 2, 3, 4 ve 5. Yanlardan hafif daralttık. Şimdi bir üst sıradan devam edelim. Şimdi ilk ilmeğimden 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. Bir sonraki ilmekten 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. Bir sonraki ilmekten 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. 22 sık iğnemiz vardı. 1, 2 örüp bir azaltıyoruz. Sayımız 17 sık iğneye düşecek. 1, 2 örüyoruz. Bir azaltıyoruz. Şöyle azaltmamı yapayım. Toplamda bu işlemi biz 5 kez tamamlıyoruz. Bakın şimdi 1, 2 sık iğne de artmış oluyor. Şimdi birazcık dolum yapalım içine. Daha fazla örersek dolduramayız çünkü. Şöyle tığımın arkasıyla doldurabilirim. Bacaklara gittiğinden alt kısmı emin oluyorum.
Biraz daha gönderebiliriz. Şimdi diğer bacağı dolduralım. Şöyle elimde çeviriyorum. Boşluk bırakmamaya çalışıyorum. Evet, biraz daha alalım. Şimdi biraz daha gönderelim. Güzelce yerleştirelim. Şöyle parmak yordamıyla kontrol edelim. Şöyle cımbızımı alacağım. Örgüye zarar vermemek adına. Gitmeyen köşelere de cımbız yardımıyla kolay gönderiyorum. Eğer kullanmıyorsanız tavsiye ederim. Bu şekilde bir ürünle daha rahat edeceksiniz küçük parçalarda. Şimdi yeterli. Örmeye devam edeceğim. Şöyle alayım ipimi. 2 örmüş, bir azaltmıştık. Şimdi bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Şöyle elyafı kontrol ediyorum elimle. İpim ve tığımın arasına sıkışmasın diye. Bir örüyorum, bir azaltıyorum. Yine bir alt sırada ördüğümüz gibi 5 defa tekrar edeceğiz bu işlemi. 17 sık iğnemiz kalmıştı. 12 sık iğneye düşürmüş olacağız. Bir örüyorum, bir azaltıyorum. 5 kez yaptıktan sonra sonda 2 tane sık iğnem kalacak. Onları da düz örüyorum. Ve şimdi bir üst sıra ve son üst sıramızda 1, 2, 3, hepsine bir tane batıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tamamlamış olduk. Şöyle bir ilmek kaydırma yapıp ipimi sabitliyorum. Şimdi keseceğim. Uzunca kesebiliriz. Belki yetişmez bir yer kafada bıraktığımız ip. Şimdi kalan boşluğu da yine dolduracağım. Cımbız yardımıyla. Bakalım boşluk kalmayana dek güzelce dolumunu yapalım. Ardından kafa kısmının dikişlerini sağlayacağız. Yüz işlemi yapacağız ve diğer parçaları birleştireceğiz. Yine hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor detaylarıyla anlatıyor olacağım. Tamamlamış olduk. Hadi gelin şimdi kafa dikişine devam edelim. Evet, şimdi bütün parçaları tamamlamış olduk. Kollar, kulak detayları, gövde ve kafa için gerekli parçalar. Şimdi kafayla devam edelim. Şu bitirdiğimiz kısmı altta konumlandırıyorum. Şu başlangıç ipimiz içinde kalsın. Kafayı şu şekilde içerisine düzeltiyorum. Şöyle bitirdiğim yeri de alta getireceğim. Şu şekilde yerleştireceğim. Ben bunun için bir yapıştırıcı kullanacağım. Sıcak silikon kullanacağım. İsterseniz tekstil yapıştırıcısı normalde ne kullanıyorsanız tercih edebilirsiniz. Şöyle bir silikonu sıkıyorum. Evet. Ve kafayı yerleştireceğim pozisyonda içeriye bırakıyorum. Şöyle. Sadece dikişle de yapabilirsiniz tabi. Aksesuar olduğu için ben bu şekilde yapıştırıcıyla tercih edeceğim. Şimdi tepe kısımlarında bir miktar tabi bu şekilde yaparken çok kontrollü olmanız gerekiyor. Dönüşü olmayacak bir kullanım yöntemi. Şu alt kısımda da yine bir miktar kullanıyorum. Evet.
Şu iç kısımdan da zaten hızlı kuruyor sıcak silikon. Ve şuradan da çok az kullanacağım. Evet. Şöyle temizleyelim. Şimdi dikiş iğnemi alıyorum. Evet. Şimdi şöyle kafanın denk geldiği yerden şu alt kısımda bir kafadan ve ördüğümüz şapka kısmından alarak dikiş yapacağım. Bu şekilde bütün etrafına dönüyorum. Şimdi ben hızlıca döneyim, ardından gövdeyle birleştirme yapacağız. Evet, şimdi tamamladım. İpini de içeriye çektim. Bakın bu şekilde bir görüntüsü var. Gayet güzel toparlanmış oldu. Eğer el örgünüzde farklılık olursa, çok fazla bol örmüş olursanız şu en son sırada yaptığımız azaltmayı daha sık da yapabilirsiniz. Kafaya göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle yüz işlemelerini yapalım. Ardından kulakla devam edelim. Bunun için şöyle siyah ipim var. Hatta önce dişleri yapalım. Naylon içerikli ipim. Bu ipim benim 3 katlı. Şöyle tek katını alıyorum. Bakın şöyle. Şimdi bunu tek kat olarak öreceğim. Yine aynı numara tığımı kullanıyorum. Şöyle bir kilitleme yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İkinci zincirden başlıyorum. 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İkinci zincirden başlıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şu şekilde yine parmaklarda yaptığımız gibi 1, 2, 3 geri dönüyorum. 2 tane sık iğne. 1, 2, 3. Bu işlemi dikeceğiniz alanın uzunluğunca yapabilirsiniz. Farklı ip içerikleriyle ördüyseniz şöyle yan tarafından tutun. Bakın mesela buraya kadar 4 tane geldi. Buradan devam ettireceğim ben. 1, 2, 3. 2 tane geriye dönüp sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapalım, kontrol edelim. Şimdi bir bakalım. Yeterli gelebilir. Şöyle. Evet. Kesinlikle yeterli. Bakın. Nereden konumlandırdım? Şurası tam ortası. Tam ortanın bir sıra altında. Şu şekilde. O yüzden şöyle ilmeğimden çekiyorum. Sonlandırıyorum. Hemen iğneme takıyorum.
İsterseniz toplu iğnelerle kendinize yer de belirleyebilirsiniz. Daha kolay olur. Ben şimdi şuradan hemen göz kararı koyacağım. Şöyle alıyorum. Bu da diğer tarafta. Şöyle birazcık gevşetiyorum. Evet. Şimdi şöyle ucundan alalım. Sabitleyelim buraya. Bunun içini çekeceğim. Şimdi gelecek yerlere şöyle elimle tutuyorum. Bakın. Şu noktadan çıkıyorum. Dişten de alıyorum. Şöyle sabitleyeceğim. Şimdi aynı yerden tekrar giriyorum. Bakın geldiği nokta. Oradan çıkıyorum. Şöyle dişten de alıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum hafifçe. Aynı yerden giriyorum. Şuradan alabilirim. Dişten alacağım bir de. Şöyle çekerken elimi düzeltiyorum. Yine aynı yerden girelim. Şuradan çıkalım. Düzeltelim. Şöyle şu kanadına bir sabitleyelim. Şuradan ve diğer taraftan geri gelelim. Evet. Şu ipimizin ucunu da alalım. Şuradan da bir sabitleyelim. Şuradan da şöyle bir aradan alıyorum ilmeklerin arasında. Tamam. Şimdi bu iki ucu bir düğümleyelim. Bir defa daha yapalım aynı işlemi. Ve aynı yerden girip uzak bir yerden çıkaracağım. Bunu da aynısını yapalım. Şöyle uzak bir yerden çıkaralım. Şöyle ilmek aralarına zarar vermeden de bunları da araya çekelim. Bakın şimdi diş kısmını tamamlamış olduk. Buraya siyah iple kenar gidiyorum. Hemen onu yapalım. Yine tek katını alıyorum. Bunun için de şöyle uzak bir yerden geleceğim. Şu dişin tam dibinden çıkacağım. Şöyle geliyorum. Şimdi bakın şöyle küçük küçük buradan şuraya geçiyorum. Çok çekmeyeceğim bunları. Hafif bol bırakacağım. Sonra tekrar bunun dibine şuraya göz kararı yapıyorum. Şöyle düzelte. İsterseniz ipi direkt buradan böyle verebilirsiniz. Yapıştırıcı sürerek de sağlayabilirsiniz bunu. Şöyle dibinden şuradan gelelim. Çok uzak olacak. Şöyle gelelim, ikiye bölmüş olalım orayı. Şöyle. Şimdi buradan çıkabiliriz. Ve şöyle geleceğim. Şimdi gözü de buradayken işleyelim. Ortalıyorum. Şöyle bir tane iğne alayım. Şurası orta noktam. Buraya burun koyacağım. Şurayı burun için kullanacağım. Şuradan gözümüzü işleyebiliriz. Belki bir üstten bakalım. Burası yeterli. Tam ortadan. Tam ortadan burunu koydum. Bunun kenarından aldım. Hemen iki sık iğne boyunca bir üste çıkalım buradan. Ve tekrar
bu merkeze gelelim ve bir üste çıkalım. Bakın. Bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Çok basit bir yöntemle. Şimdi iğnenin diğer tarafında da aynı işlemi yapacağız. İğneyi, toplu iğnemi koydum. Bir sağına bir soluna. Bakın burada 3 tane sık iğne var. Ortasına burun yapacağım. Şimdi 2 sık iğne boyunca gene geliyorum. Şöyle bir üste çıkıyorum. Şöyle gelelim. Ve bir üste çıkalım. 3 tane çizgi yapmış olduk. Ve yeterli. Şimdi şu baştaki başlangıç noktama tekrar geleceğim. Onu denk getirmeye çalışıyorum. Aynı yerden çıkacağım. İlmek arasında olmasına özen gösteriyorum. Bağlayıp içine çekeceğim çünkü. Şu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi uçlarını düğümlüyorum. Şöyle bir kısa keselim bu ipleri. Çok uzun oldu. Şunları alıyorum. Şöyle iğnemle içeri çekebilirim onları. Evet. Şimdi burun detayını yavru ağzı ile yapacağım. Hemen bir miktar ip alacağım. Çok az bir ipe ihtiyacım olacak. Şimdi iğnemi çıkarıyorum. Şöyle uzak bir yerden gelelim. Şu ortadaki sık iğnenin etrafından dolaşacağım. Bu kadar. Tekrar başta geldiğim yere geçiyorum. Minik bir dokunuş. Yeterli. İsterseniz üçgen olarak da çalışabilirsiniz. Sadece orada bir renk olmasını istiyorum. İpimin uçlarına düğümlüyorum. Şöyle biraz zor olacak. Şuradan alıyorum. İplerimi çekeceğim. Geri kalanını iğneyle yapacağım. Evet. Şu fazlalığı kesebiliriz. Tamamladık. Sevimli halini almış oldu. Şöyle. Şimdi kulak dikişini yapalım. Şimdi kulaklarımızı alıyorum. Kulakları iplerini alttan geçirmiştik. Şimdi üst kısmına yine ben şöyle yapıştırıyor olacağım. Evet, diğerini de yapalım. Yerlerini belirlediğinizde çok da rahat edersiniz. Evet. Şöyle dikkatlice yapıştırıyorum. Tamamladık. Şimdi iğnemi alıyorum. İğne yardımıyla dikeceğim. Dikerken birazcık yan dikeceğiz. Zira kızım öyle istiyor. Öyle olması gerekiyormuş. Onlardan da öğreneceğimiz çok şey oluyor bu arada. Sizde varsa bu konuda düşünceleriniz yorumlara bırakın, konuşalım. Şöyle bir miktar yan yapacağız. Bir tane daha geleyim.
O yüzden onu ayarlayın nasıl dikeceğinizi. Bakın şöyle dikeceğim. Diğerini de buradan dikeceğim. Tamam olacak. O yüzden bir sayı vermiyorum. Sayı olarak şöyle verebilirim. Ters sık iğne yaptığımız sıradan 1-2 sayın oraya dikelim. Şöyle bir kulaktan aralardan alıyorum. Bir tane kafadan. Şöyle sıkıştırıyorum çekip. Bunları içeriye çekeceğiz. Şimdi çekebiliriz hatta. Şuradan bir yerden geçeceğim boşluktan. Şuradan içeriye alacağım. Evet. Şuradan da ilmeklerimi çok açmadan, zarar vermeden bu tarafa çekiyorum. Şu ipim de gitmesin içeriye. Tamam. Şimdi devam edelim. Şöyle aradan alalım. Aynı sıradan devam ediyorum. 3 sıra boyunca dikmiş olduk. Şuradan bir tane daha alalım. Şunu hatta bir alta alırız. Burada göründü. Şöyle kalsın, en son alalım bunları. Şöyle başa geçiriyorum. Bakın. Şurada düğümleyeceğim ve saklayacağım ipimin ucunu. Şöyle uzak bir yerden çıkartalım. Bakın. Şu şekilde. Şu beyaz iplerimizi de tekrar içeri çekelim. Şuradan geleceğim. Şuradan tek tek çekelim. Bakın şimdi görünmedi. Biraz önce görünmüştü. Şöyle fazla uçlarını alacağım. Şunu da keselim. Şimdi diğerini de yapalım. Evet. Şimdi onu da böyle ayarlayacağız. Şuraya kadar yürütüyorum ipimin ucunu. Başlangıç noktamızı belirlersek daha rahat dikeriz. Buradan şöyle bir sabitleyelim buraya. Şöyle dikelim. Şöyle tuttuğumuzda kulaklar birbirine doğru eğik olacak. Şuraya denk geliyor. Şimdi buradan alıyorum. Şöyle bir de kulaktan geçirelim. Şöyle sonra sıkılaştıralım. Şöyle elinizde çevire çevire dikmeniz uygun. Şöyle bir yana geliyorum gene. Şuradan alırsam şöyle geçiriyorum. Şu tarafa doğru alalım. Evet.
buradan üçüncüden tekrar en başa geleceğim. Sıkılaştırıyorum, kontrol ediyorum. Bakalım şöyle bir düzeltelim. Tamam. Şimdi şu ipleri de çekelim içeriye. Kez öndeler. Şu tam ortadan bir yerden alacağım. Şuradan. Önce birini alalım. Sonra diğerini. Şöyle tek ucu kalmış, onu da alalım. Şimdi şunların fazla uçlarını keselim. Zaten yapıştırdık içeride. Şöyle iğnenin ucuyla. Tamam. Şimdi bir bakalım. Şurada aşağıya doğru bir çekmek lazım. Bazen örgünün ilmek geçişleri, şekli, dikerken alacağı şekli dikiş tekniğimizi etkiliyor gibi geliyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi şurada mesela buna bakın. Şuradan aldım ilmeği. Şöyle aşağıya doğru çekip bir yol verdim. Yerinde mesela bunu yapmamıştık. Şöyle kulaklar da gayet birbirine doğru yaklaştı. Yeterli diye düşünüyorum. Şurada ipimi sabitleyeceğim. Ve içeri çekeceğim. Biraz ipim az kaldı. Şunu da kaçırmış oldum. Şurada. Şöyle sabitliyorum. Uzak bir yerden çıkartıyorum. Evet. Kafa kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi gövde ve kollar için devam edelim. Evet, dikiş yaparken uzunca, yani bu şekildeki parçalarda dikiş yaparken uzunca bir iğne edinmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Yorgan iğneleri oluyor uzun. Onları kullanabilirsiniz. Ben şimdi çekim öncesi koyduğum yeri bulamadığım için kısa bir iğne ile göstereceğim. Şimdi şöyle tepeden, tabi silikon sıkmadığımız bir yerden şöyle geçiriyorum iğnemi. Bu biraz kısa kaldı. Dediğim gibi daha uzun elde ederseniz işiniz daha kolay olur. Biraz yamuk oldu. Şöyle koyup böyle bakalım. Şöyle. Şöyle. Böyle güzel oldu. Şöyle ayarladıktan sonra ipiniz, tabi iğneniz daha uzun olursa dediğim gibi daha rahat olacak. Daha kolay dikebileceksiniz. Şöyle ipimi de geçireyim. Önce gövdeyi dikelim, sonra kolları dikelim. Ardından da ayak tırnaklarını işleyeceğiz. Evet. Nereye denk gelmiş? Şöyle hemen bakıyorum. Şöyle düz bakıyorum. Kımıldatmadan şuraya bakıyorum. Şuradaki ilmekten başlayabilirim. Başlangıç noktanızı ayarladıktan sonra daha da basitleşecek her şey. Bunu kilitledim bakın. Şimdi bunu bastırıyorum kaymaması için hafifçe. Bir tane gövdeden alıyorum. Şimdi bakın döne döne geleceğim. Kafadan aldım bu tarafa doğru. Çıktığım yerden tekrar giriyorum. Bir yana geçiyorum. Burada da kullandığım ilmekten bir yana geçiyorum. Bu şekilde şimdi bir kafadan bir gövdeden ala ala devam edeceğiz. Şuradan çıkmışız. Oradan girip yandakinden çıkalım. Bu şekilde hiç ilmek atlamamış oluyorsunuz. Arada herhangi bir boşluk kalmamış oluyor. Daha pürüzsüz bir dikiş elde ediyorsunuz. Her ilmekte de kontrol edin. Denk geldiği yere.
Bu kısımda eğer gerek duyarsanız elyaf araya koyabilirsiniz. Bakın şimdi kaç sırada yapmışız. Şuradan başlamışım. 1, 2, 3, 4 tane 4 sıra kullandık. 4 sık iğne sırası kullandık. Şu son bizim azaltma yaptığımız sıra vardı. Orayı kullanmıyorum. Oranın bir üstünden gelmiş olduk. Şimdi oradan yana geçiyorum. Gövdedeyim. Şöyle yana geçiyorum. Tam görmek istiyorum. Şunu almamışız. Şuraya alalım. Bu şekilde bütün etrafını dönüyoruz. Bakın şimdi şuradan şöyle alacağım. Sonra arkaya doğru gideceğim. Şimdi artık arkaya doğru geçiyoruz. Bütün boynun etrafını da dönmüş oluyorum. Hangi sırada başladıysam orayla bitireceğim. Şöyle başladığım yere doğru geçiyorum. Gövdeden alıyorum. Kafadan alıyorum. Şuradan şu tarafa geçelim. Şimdi şöyle bir kilitleme yapacağım. Ve uzak bir yerden şöyle çıkartalım. Şöyle ilmeği takip edip bir üstten yine uzak bir yerden çıkartıyorum. Ucunu da içeri çekiyorum. Sonra bakın bu iğneyi alabilirsiniz. Tamamlamış oluyoruz. Şimdi kolları dikelim. Evet. Şimdi kolları dikerken elin tersi, yani ördüğümüz ilmeklerin tersini kontrol edin. Tersi dışarıya doğru gelecek. Zaten kıvrılabilecek. Bombeli yere tersini getirmiştik. Bunu bu şekilde içeriye dikiyorum bakın. Bombeli olan kısım, yani bombeli dediğim kısım ikinci sıraya geçtiğimiz yer. Spiral ördük, döne döne ördük. O yüzden bir hafif bombe oluştu. Ondan bahsediyorum. Şimdi böyle tutuyorum. Şu birleştirdiğimizin bir altından yine aynı şekilde bir koldan bir gövdeden alarak yapacağım. Önce alt kısmını yapıyoruz. İkiye katlayıp örmedik çünkü. Şöyle bir yana daha birleştireyim. Yaklaşık şöyle yanından alıyorum. Aynı yerden. Şöyle en başa geçelim, göstermesi kolay olsun. Tekrar başa geldim. Şimdi bu kez de bu tarafta kalan ilmekleri alacağız. Şimdi bu tarafta da ilmeğim var. Onları da alıyorum. Onları da yine aynı yerde dikiyorum. İsterseniz ikiye katlayıp örüp de dikebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi yanındaki ilmeği 3 tane ilmek aşağıya, 3 tane ilmek yukarıdan aynı yere dikiyorum. Şurada bir tane kaldı mı? Evet. Şunu da alayım. Ve kol bu şekilde havaya kalkacak. Ne yapıyorum? Şuradan giriyorum dipten. 2 sıra altından kolu ortadan, koldan da 2 sıra alttan şöyle bir sağından soldan ilmekleri alıyorum. Şöyle alalım. Aynı yerden girip şu dipten çıkartalım, kolun dibinden. Oraya hop sabitliyorum.
Şöyle elinizle şekillendirin. Şuradan bir kilitleyelim. Düğümleyelim ipi. Ve uzak bir yerden çıkartalım. İlmek aralarından çıkartıyorum. Şöyle ilmeği takip ediyorum ve uzak bir yerden alıyorum. Şöyle iğnemin ucuyla içeri çekiyorum. Bakın. Dönen bir elde etmiş olduk. Şimdi diğer kolu da aynı şekilde dikeceğim ben ve tamamlamış olacağız. Ayaklar için devam edeceğiz. Evet, şimdi kollar tamamlandı. Çok da sevimli bir hal aldı. Şimdi tırnak kısımlarını işleyelim. Ten rengi ipimi alıyorum. Şöyle arkadan uzak bir yerden sihirli halka yaptığımız sıra değil, bir üstünden geleceğim. Şöyle yan tarafına doğru. Bakın şöyle göstereyim. Şuradan işleyeceğiz. Bir sık iğne boyunca. Bir alta indim, tekrar aynı yere geldim. Şimdi altta battığım yerden, aynı yerden, üstteki aynı yerden çıkartıyorum. 3 kez yapıyorum. Ve şimdi üçüncü olmuş olacak. Bir yana geçiyorum. Bakın bir tanesini yaptım. Şöyle düzelte. Şimdi bunu da yine altta denk geldiği yerden, aynı yerden çıkartıyorum. Aynı yerden girip aynı yerden çıkartıyorum ve 3 kez bu işlemi tekrar ediyorum. Şimdi üçüncü olmuş olacak. Bir yana geçiyorum. Şimdi sonuncu yapıyorum. Yine aynı ilmekleri kullanarak 3 kez doluyoruz. Şimdi arkadan geldiğim yerdeki ilmek aralığından iğnemi göndereceğim. Ve ipimi çekerken de burayı yerleştireceğim. Bakın. Çok sevimli bir dokunuş oldu. İpimizi şöyle düğümleyelim. Şöyle uzak bir yerden çıkartalım. Düğümü de içeriye çekmiş oldum. İpimi kesiyorum. İğnemin ucuyla şöyle iplerimi içeriye saklayacağım. Tamam. Şimdi aynısını diğer bacakta da tamamlıyorum. Diğer ayak kısımlarını da tırnak kısımlarını da tamamladım ve ürünümüzü bitirmiş olduk. Şöyle bir yan yana görelim beraber. Şimdi hafif arada farklılık var. Bunun neden kaynaklandığını size söylemek isterim. İlk ördüğüm ürünü çapraz sık iğne ile ördüm. Bakın boyutunda aynı ip, aynı el, aynı tığ ama sık iğnelerin alışına göre boyutta nasıl farklılık oluyor. Bir tık büyük oldu. Normal bakın düz sık iğne ile başak başak ördüm. Çapraz sık iğne ile ördüm. Bu yüzden bir farklılık var. Bunu da belirtmiş olayım size. Evet arkadaşlarım, bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Bu şekildeki içeriklerime ulaşmak için kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Katıl butonundan da üye olarak kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi de yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. İvedilikle görür görmez yorumlarınıza geri dönüş yapıyorum. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.